Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu kez hiç denemediğim bir şeyi deneyeceğim. Ve iki farklı yeri bir video halinde yapacağım. Şimdi ilk olarak Jodhkrante'ye gideceğiz. Burası da yine adada, karşıya geçmem gerekiyor. Orada Hill of Witches var. Cadılar Tepesi gibi bir yer. Daha sonra tamamen zıt bir yerde başka bir tepe daha var. Orası da Hill of Crosses. Sonra oraya geçeceğim ve orada video çekmeye devam edeceğim. Sonra ikisini birleştirip bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi feribota doğru ilerliyorum. Şimdi feribotun oraya geldim. Birazdan şu feribotla birlikte karşıya geçeceğim. Böyle birkaç videomda adaya gittiğimi söylemiştim. Bu adanın nasıl bir yer olduğunu da şu an görüyorsunuz. Haritayı koydum ekrana. Böyle bir yer. Zaten bir parçası da Rusya'ya ait. Kaliningrad diye geçiyor. Böyle kıyı boyunca uzanan bir yarımada şeklinde düşünebilirsiniz. Daha önce burada Nida'ya gitmiştim. Simit'in zaten direkt feribotun sizi bıraktığı yer diye geçiyor. Şimdi Jodhkrante'ye gideceğiz. Orada Hill of Witches'a geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Az önce Jodhkrante'ye giden otobüsü kaçırdım maalesef. O yüzden şimdi biraz yürüyeceğim. Biraz da uzak bir yer. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saat sürüyor. Ama hepsini yürümeyeceğim. Bir sonraki otobüs 2 saat sonraymış. O yüzden beklemiyorum. Biraz yürüyeceğim. Daha sonra da belki otostop çekerim. Artık yola çıktık. Bir şekilde gitmeye çalışacağım bakalım. Başıma neler gelecek. Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum. Hala tek bir araba bile geçmedi. O yüzden yolculuğum yürüyerek devam ediyor. Dönüşte arabalar var. Ama gördüğünüz gibi gidişte arabalar yok. Bunun için yeni feribotun gelmesi gerekiyor tabi. Araçlar feribotla geliyor. Bakalım, ilk gelen arabayı çevirmeye çalışacağım. Otostopla gitmeye çalışacağım. Tam buradan itibaren de 14 kilometre varmış. Çok uzakta değil aslında. Hiç araba gelmese de yürürüm artık. Yaklaşık 20-30 tane araba geçti ve hiçbiri durmadı. O yüzden ben de şimdi ormanın içine doğru girdim. Ormanın içinden yol biraz daha kısalıyor. Yaklaşık 10 kilometre falan yolum kaldı. Bu şekilde biraz daha yolu kısaltırım diye tahmin ediyorum. Gidebilirsem böyle gideceğim. Bir de yol biraz virajlı bir yol. Belki o yüzden durmamışlardır. Çünkü arka arkaya geliyorlar ve doğal olarak duramıyorlar. Şimdi ileride biraz daha düz bir yol var. Bir de orada deneyeceğim şansımı. Gidebilirsem otostopla gideceğim. Gidemezsem de oraya kadar yürüyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Dönüşte de büyük ihtimal otobüste gelirim. Otobüs saatlerine bakacağım şimdi. En azından dönüşümüz rahat olsun. Şimdi ormanın içinden devam ediyorum. Yürüyerek gitmeye karar verdim. Çünkü otostopla durmayacaklar eminim. O yüzden şimdi yola paralel bir şekilde ilerliyorum. Yol hemen şu tarafta. Bir de az ileride Altsin diye bir yer var haritada. Jodhkrante'ye giderken. Onu geçtikten sonra artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Alksine yazan yeri geçtikten sonra 2. Dünya Savaşı anıtı gibi bir yer varmış. Ben de önce oraya uğramayı düşünüyorum şimdi. Hem orada biraz dinlenirim. Sonra tekrar Jodhkrante'ye doğru yola çıkarım. Anıt burasıymış. Şu taşta Litvanca ve Rusça bir şeyler yazıyor. Ama maalesef İngilizcesi yok. Anıtta burası. Hakkında çok fazla bir şey bulamadım. Araştırdım ama galiba burada vefat eden Sovyet askerlerini temsil ediyor. Anladığım kadarıyla öyle. Bunlar da askerlerin isimleridir diye tahmin ediyorum. İnsanlar buraya çiçek bırakmışlar ve mum yakmışlar bu şekilde. 1941-1945 yazıyor. Burayı da böyle göstermiş olayım. Yolda şöyle bir şeye rastladım. Jodhkrante'ye çok yakın bir yerdeyiz. Tam burada 2014 yılında büyük bir yangın çıkmış.
25 Nisan 2014 yılında ve 130 hektardan fazla alan yanmış. Burada da işte söndürme çalışmalarını falan görüyorsunuz. Şimdi biraz buraya oturup dinleneceğim. Sonra devam edeceğim. Biraz önce Jotkranta'ya giriş yaptım. Hala yürüyorum. Yaklaşık 4 saat oldu. 4 saattir yoldayım. Siz kesinlikle yürümeyin. Otobüsle gelin. Ben 2 saat beklememek için 4 saattir yürüyorum şu an. Çoktan gezmiştim şimdiye kadar. Ama bu kez de yolda karşılaştıklarımı görmeyecektim. Orası da ayrı. Yani bu değer mi onu artık siz karşılaştırırsınız. Ama bence yürümeyin. Gerek yok 4 saatlik yürüyüşe. Otobüste direkt yarım saatte gidiyorsunuz zaten. Şimdi merkezde market varsa önce oraya gitmeyi düşünüyorum. Su falan alacağım. Daha sonra da Hill of Witches'a geçeceğim. O zaman orada görüşürüz. Bu heykeller galiba böyle bir yerleri temsil ediyor. Az önce Klaipėda'yı gördüm, Kaunas'ı gördüm. Bu da mesela Riga. Bu şekilde bir bölgeyi veya şehri temsil etmesi açısından yapmışlar galiba. Bunları da göstermek istedim. Sonunda Raganıkalno'ya geldim. Yani Hill of Witches. Birazdan şu merdivenlerden yukarı çıkarak devam edeceğim. Bakalım neler varmış. Yolun karşısında da şöyle bir heykel var. Burada da şöyle küçük bir açıklama var. Çok eski bir tepeymiş burası. En eskilerinden biriymiş. 1979 ve 81 yılları boyunca da burada çeşitli heykeller yapılmaya başlanmış. Bu heykeller 80 tane meşeden yapılmış heykel varmış burada. Şimdi birazdan şu yoldan çıkarak onları tek tek inceleyeceğiz. Girişte bizi böyle bir şey karşılıyor. Litvanca'daki adı Raganıkalnas. Cadı Tepesi veya Cadı Vadisi gibi çevrilebiliyor. Biraz da ürkütücü. Çünkü yalnızım, kimse yok. Cadıların, şeytanların parti yaptığı yerde geziyorum şu an tek başıma. Biraz tuhaf. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. Bir burası var. Bir de burası var. Ama şurada sağ tarafa gidin diye bir işaret var. Biz de o yüzden sağ tarafa gidelim bakalım. Neyle karşılaşacağız? Buraya kesinlikle tek başınıza gelmeyin. Biraz ürkütücü. Bakın bu heykel Neringa heykeli. Bunun bir hikayesi varmış. İnternetten az önce onu buldum. Şimdi size de anlatayım. Bir gün büyük bir fırtına gelmiş Litvanya'nın batı kıyılarına. Ve bu büyük bir yıkıma sebep olmuş. Vente Kalesi varmış burada. Ve orası büyük tehlike altındaymış. Bu Neringa da bunu görmüş. Ve orayı kurtarmak için hızlı bir set inşa etmeye başlamış. Bu seti de önlüğüyle topladığı topraklardan yapmış. Ve rüzgarda, yağmurda bu kumları taşımış, kalenin önüne bırakmış. Bu şekilde de kaleyi kurtarmış. Yani efsane bu şekilde, tabii ki efsane. Bununla ilgili daha değişik heykeller de var diye biliyorum ileride.
Neringa'nın saçlarının da böyle çok uzun olduğu söyleniyormuş. Burada da onu görüyorsunuz. Bu da Egile heykeliymiş. Bunun hikayesini bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Bakın yine Neringa heykeli. Şurada da hatta küçük bir kale resmedilmiş. Bu kaleyi önlüğüyle topladığı kumlardan bir set oluşturarak kurtarmış Neringa. Burada birçok yerde adı geçiyor Neringa'nın. Oldukça yaygın bir efsane bu. Burada birçok yerde heykeli var. Hatta belediyelerden bir tanesinin ismi de Neringa Belediyesi. Bu da Naglis heykeliymiş. Maalesef çoğunun hikayesini bilmiyorum. O yüzden sadece gösterip geçeceğim. Şimdi buradan ilerliyoruz. Bakalım daha neler var. Bu da sanıyorum bir kralın heykeli. Elinde bir kase ve balık var. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Yine az ileride bir kadın heykeli daha var. Bunun da elinde kuş var. Ve yine bir sürü kuş resmedilmiş bu şekilde. Çeşitli otlar ve palamut görüyorum şurada bir tane. Bu şekilde yapmışlar. Bir de anladığım kadarıyla önce güzel heykelleri görüyoruz. Böyle iyi niyetli heykelleri. Daha sonra böyle şeytanlara, cadılara doğru ilerleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bir yerde okuduğuma göre. Bakalım. Yine burada değişik bir heykel daha var. Böyle bastonlu yaşlı bir amca var. Burada bir baykuş var, bize bakıyor. Ve yine yanında galiba asker gibi ama bilmiyorum. Elindekini silaha benzettim. Yine bir işaret bize sağa gitmemizi gösteriyor. Heykel sanki bize gelmeyin der gibi. Ellerini böyle birleştirip açmış. Yüzünde de korkutucu bir ifade var. Yine bütün heykellerde görüyoruz bunu. Bakın hepsinin ağzı böyle açık ve korkmuş gibiler. Burada da bir balıkçıyı görüyoruz. Belki de Neringa'nın kurtardığı balıkçılardan biridir. Böyle değişik birçok heykel var. Bunların hepsi meşe ağacından yapılmış. Ve daha yapılmaya da devam ediyormuş. Yine bu heykelin adı da şurada yazıyor. Lauka. Okuyamadım. Değişik bir adı var. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yukarıda bir ejderha heykeli var. Ve yine onu avlayan bir asker var. Tam arkada da bir kraliçe galiba. Sanki ejderhayı bu kız için aldığı gibi. Yani ben öyle anladım. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bu Neringa değil galiba. Evet. Burada farklı bir isim yazıyor. İsimleri ağaca kazıdıkları için okunması biraz zor. Zaten isimleri karışık. O yüzden hiç okuyamayacağım. Devam edelim. Maymun gibi, bu da değişik bir tip. Çözemedim. Böyle tuhaf tuhaf anlamsız heykeller de var galiba. Hepsinin bir anlamı yok diye biliyorum. Yine o tarafta da böyle değişik bir heykel var. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Ve bu galiba şeytan.
Damon. Şöyle yakından görelim. Gerçekten güzel yapmışlar. Ürkütücü. Şurada işaret bize sola gitmemizi söylüyordu. Ama ben şeytanı göstermek istedim önce. Şimdi devam edelim şöyle. Bakın burada da yine değişik bir heykel var. Başındaki baykuş galiba. Şu da bir cadı gibi. Yine bunu da bu şekilde resmetmişler. Sonunda insanlara da rastladım. 2 kişi var burada. Sol tarafa doğru gidiyoruz. Yine bu da bir cadı galiba. Biraz daha masum duruyor. Bayağı uzunmuş galiba. Daha gidiyor yol böyle. En sonuna kadar gidebilir miyim bilmiyorum. Çünkü dönüş saatime tam 1 saat var şu an. Son otobüs. Onu kaçırmamam lazım. Gidebildiğim yere kadar gideceğim bakalım. Bu da ağzı yüzü değişik bir tip. Yine cadı galiba. Şurası dişi galiba. Bu da burnu. Şöyle devam edelim. Burada da yine değişik bir tip var. Elinde kova galiba. Böyle bekliyor. Burada da 2 tane karşılıklı heykel görüyorsunuz. Bu bir kadın heykeli. Elindekiler ekmek gibi. Tam bilmiyorum ama karşısındaki de böyle bir pörtlek gözlü bir tip. O da sıkı sıkı tutuyor elindekini. Bu neymiş? Bu da kedi galiba. Pek kediye de benzememiş ama. Çok heykel var. Hepsini gösteremeyeceğim. Artık böyle ilginç olanları göstermek istiyorum. Yine böyle süpürgeli bir kız var. Ve böyle bir cadı var. Bunlar neymiş? Şöyle bir dikkatli bakalım. Bunlar da böyle ayin yapan bir tipe benziyorlar. Ortada böyle bir şey var. Karşılıklı. Çok anlamadım. Mükemmel yorumlamalarımla devam ediyoruz. İleride yine 2 tane karşılıklı heykel var. Şöyle göstereyim sizlere de. Şu biraz şeytana benziyor. Dişleri dökülmüş. Elinde bir şeyler tutuyor. Kart oyunu oynuyorlar gibi sanki. Yanında da bir fıçı var. Evet, bu bir cadı. Süpürgesini görüyorsunuz. Elinde de kart tutuyor galiba. Bir cadıyla şeytanın kart oyunu. Evet. Bence gayet iyi bir yorumlama. Bakın bu biraz daha ilgimi çekti. Mesela ters yapmışlar bu heykeli de. Ayakları yukarıda, başı aşağıda. Böyle ilginç olanları göstermeye çalışacağım. Yine bu da birinin kaçmasını engelliyor gibi veya koruyor gibi onu. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Ve yine bir cadı heykeli. Bu kez süpürgesine binmiş. Görüyorsunuz buradan elleriyle tutuyor ve süpürge aşağı doğru inmiş. Böyle bir cadı heykeli. Burada da şöyle bir horoz heykeli var. Yine işareti takip ediyoruz. Aşağı doğru inmemizi söylüyor. Böyle devam edelim. Bakın burada da eğlenen insanları görüyorsunuz. Burada orkestramız var. Ortada dans eden bir çiftimiz var. Ve burada da 2 kişiyi onları hayranlıkla izlerken görüyorsunuz. Biraz daha hoş bir heykel bu. Bakın bu davul çalıyor. Burada bir mızıkacımız var.
Akordeon çalıyor. Yine burada keman çalan biri var. Ve saksafon. Çiftimiz de burada dans ediyor. Bu şekilde onların yüzüne de şöyle biraz yaklaşalım. Oldukça mutlular. Görüyorsunuz. Bu arada burayı Hill of Crosses'la birleştirmek istiyordum. Hani buranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama galiba burası bir video şeklinde gelecek. Çünkü diğer türlü yaparsam video çok uzayacak. O yüzden Hill of Witches bir video, Hill of Crosses diğer video olarak gelecek. Yani 2 video şeklinde. Bu şekilde siz de sıkılmadan rahat bir şekilde izlemiş olursunuz. Evet, yine başka bir heykel topluluğuna geldik. Burada dilini dışarı çıkarmış bir heykel var. 2 dişli. Tepesinde de bir değil 2. Evet. 2 tane melek galiba bunlar. Çünkü şeytana benzemiyor. Evet, üsttekiler galiba ikisi melek. Bu alttaki de şeytan. Şeytanın üstüne çıkmış ve hatta bakın boynuzundan yakalamış 2 melek. Onu alt etmeye çalışıyorlar galiba. Yani benim anladığım bu şekilde. Tabii ki sallıyorum hepsini. Belki başka bir anlamı da vardır. Burada da böyle değişik bir şey var. Burası sallanıyor galiba. Hareketli bir şey gibi duruyor. Şöyle biraz çekip iteyim bakayım ne olacak. Yok, pek bir şey olmadı. Bu da değişik böyle bir şeymiş. Anlamadım pek. Yine şurada 2 çiftimiz var. Bakın. Oldukça korkutucu duruyor. Yine bir şeytan galiba bu. Ve bu da diğer boynuzlu şeytan arkadaşı. İkisi bir birayı böyle sallıyorlar galiba. Bu şekilde takılıyorlar. Ve burada da bir at heykeli var. Yukarıdaki bir at. Aşağıdaki de bir tavşan sanırım. Evet. Hareket ediyor mu diye bir denedim ama yok, hareket etmiyor. Sabit. Bu da böyleymiş. Bakın buraya küçük bir kaydırak yapmışlar. Bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Ben çıkmayayım şimdi, büyük ihtimal sığmam zaten. Buradan kayılıyor. Burada da küçük bir bank var. Burada da bir tahterevalli var. Burada ne yazıyor bilmiyorum. Saule Pagrobimas. Çalışıyor mu, şöyle bir kontrol edelim. Evet, çalışıyor. Galiba son heykelimiz bunlar. Burada küçük bir koyunumuz var. Koyun veya kuzu, daha küçük. Kuzu galiba bu. Burada da şöyle küçük bir çocuğumuz var. Böyle. Şurada yine bir şeyler yazıyor. Ama pek okuyamadım. Şimdi buradan devam edeceğim. Başka heykel yok galiba. Yol bitti. Yine çıkarsa karşıma onları da göstermeye çalışacağım. Evet, burada yine 2 tane daha heykelimiz var. Böyle elinde asasıyla bir heykel var. Ve bir tane de burada şöyle bir kadın heykeli var. Elindeki ne tam bilmiyorum. Deniz kabuğuna benziyor. Şu an bir evin bahçesine çıkmış gibi oldu ama. Evet, şurada da bir geyik heykeli var. Onu da göstereyim. Ve bitti. Bu kadar.
Yol beni buraya getirdi. Demek ki bitti. Şimdi buradan devam edeceğim. Otobüs durağına doğru ilerleyeceğim. Evet, Hill of Witches bu kadarmış. Bu arada şu marketten de az önce su almıştım. Burada da küçük bir market var böyle. Haberiniz olsun. İçinde çok bir şey yok ama bir su, bir bisküvi aldım. Şimdi otobüs durağına doğru ilerliyorum. Şuradan da haritayı göstereyim size böyle. Benim geldiğim yer şu Smilt'in yazan yer. Buradan başladım yürümeye. Böyle geldim ve Jyotkrante burası. Buraya 4-4,5 saatlik bir yürüyüşün sonunda ancak varabildim. Ama siz öyle yapmayın tabi. Otobüste rahatça gelin. Yarım saatte geliyor zaten. Ücreti de 1,70 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Yine otobüs seferlerinin linkini de aşağıya bırakırım. Açıklama kısmından bakarsınız. Tam saatinde gidersiniz. Güzelce otobüsünüze binip gelirsiniz buraya. Ve burayı gezersiniz. Bence gayet güzelmiş. Geldiğime değdi açıkçası. Yaklaşık 80 tane heykel varmış yanlış hatırlamıyorsam. Başta da zaten anlatmıştım. Bunların çoğunu gördüm galiba. Hatta hepsini görmüşümdür. Çünkü yolun sonuna geldim artık. Bitti yani. Şuradan da karşıya geçeyim. Şöyle son kez uzaktan bir göstereyim. Şurası başladığım yer. Şu merdivenlerden çıktım. Ve bittiğinde şuradan geldim. Yani bayağı bir dolandırdı böyle. Ormanın içinden. Ve bitiş yeri burasıydı. Şimdi otobüs durağındayım. Otobüsü bekleyeceğim. Yarım saat sonra da Klaipėda'da olacağım. Gayet yorucu bir gündü. Ama güzel bir gündü. Geldiğime değdi bence. Umarım siz de gelirsiniz, görürsünüz buraları. Jyotkranteye ve Nida'ya mutlaka gidin. Oraları görün. Gayet güzel yerler. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Hill of Cross'a gitmeyi düşünüyorum. Artık siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ne zaman düzenleyip atarım. Son bir kez hatırlatmak istediğim, kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Abone olmadan izleyen izleyicilerin sayısı daha fazla. İstatistiklere baktığımda onu gördüm. Kanalıma abone olup beğendiğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.